Bugünkü program konuklarım da şu an Türkiye'de öğrenim gören Kazakistanlı doktora öğrencisi Karlıkaş Kanatova, Pakistanlı öğrenci Had Ahmet'tir. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Davet verdiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Önce tanışalım. Kendinizle ilgili kısa bilgi verir misiniz? Tabii ki, benim ismim Karlıgaş Kanatova. Kazakistanlıyım. 2000 senelik tarihi olan Taraz şehrinde dünyaya geldim. Şimdi burada doktora eğitimini alıyorum, doktora yapıyorum. Uluslararası İlişkiler bölümündeyim. Çok iyi. Had seni tanıyalım. Tamam. Hocam benim adım Had Ahmet. Pakistanlıyım. Ben elektrik mühendislikte doktora yapıyorum Gazi Üniversitesi'de. O benim 3. yılı. Ve başka şeye başlamadan önce bu sormak istiyorum. Pakistan taraftan tüm Türkiye'lere Esselamu Aleyküm sormak istiyorum. Size de Esselamu Aleyküm ve merhaba sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Peki, Türkiye gelme hakkında, Türkiye'de eğitim alma hakkında nasıl karar verdiniz? Bu süreçle ilgili görüşlerinizi almak isterdim. Seninle başlayalım. Türkiye'ye gelme kararı benim için bir zor karar oldu. Çünkü aynı zamanda ben 2 teklif almıştım. Birisi ulusal petrol ve gaz şirketinde bir iş teklifiydi. Birisi de buraya burs kazanmıştım. Türkiye bursları öğrencisi olarak. Bir de tabii ki burayı seçtim. Şimdi buradayım. Hiç kararın böyle olduğuna pişman olmadım bu zamana kadar. Çok güzel. Peki sizde nasıl oldu bu karar süreci? Tamam hocam. Bizde bir şey var. Genellikle Pakistan'da bu konu var ya, Türkiye konu hakkında konuşurken adamlar biraz samimi olarak konuşuyor ya. Tabii samimi konuşalım. Tabii. Bunun için ben doktora yapmak için sadece 3 ülke seçtim. Müslüman ülke seçtim. Türkiye, Sırbistan ve Malezya. Çünkü benim için önemli şey aynı kültür ya da benzerlik kültür. Eğer kültür benzer olursa o zaman yaşamak daha kolay olacak. Bunun için ben Türkiye seçtim. Zaten o gelişmiş bir ülke. O zaman tabii ki buradan çok şeyler ben öğreneceğim inşallah ve Pakistan'a giderken o da paylaşacağım. Bunun için Türkiye seçtim. Kültür çünkü çok aynı. Bir farklılıklar buluyor musunuz? Ya tam olarak aynı değil herhalde. Tabii ki tam olarak aynı değil hocam. Ancak temel şeyler var ya, o çok benziyor. Mesela örnek veriyorum, burada sen ve siz kullanıyorlar. Mesela samimi için ve saygı için siz kullanıyorlar. Bize de aynı. Biz tüm ya da ap kullanıyorlar. O temel şeyler var ya, mesela ve yemek de benziyor ve kültür de benziyor. O zaman biraz rahat oluyor. Ama tabii ki fark var. Orada biraz batı kültür şeyler de var. Bizde o kadar batı kültür şeyler değil. Ama o kadar problem değil, o kadar fark değil bence. Evet. Sayın öğrenciler, bu bir gerçeklik ki yani farklı bir ülkede, farklı bir kültüre, farklı bir insanların rutinlerine alışmışlar yani. Arkadaşlarından, akrabalarından uzakta yaşıyorsun. Biraz özlem var. Tabii ki bu süreç biraz zor geçiyor. Yani ne kadar yakın bir kültür olan ülkede yaşıyorsan bunun dışında yine de bir zorluk vardır. Yani o süreci ben de geçtiğim için iyi anlıyorum. Peki sizde nasıl geçti bu süreç? Çok mu zorlandınız? Türkçe öğrenmede, işte örf ve adetlere alışma, anlama kısmı nasıl geçti sizde? Anlatabilir misiniz? İlk önce benim için dil hiç zor olmadı. 3 ay içerisinde C1 seviyesine geçebildim. Ama tabii ki bu 3 aydan sonra kolaylaşmıştı. Ama ilk ay geldiğimde çok zordu. Çok kelimeleri hiç anlamıyordum. Mesela işaretleri çok anlamıyordum. Mesela Türk işaretlerini otobüse binerken bu otobüs bir yere gidiyor mu diye, bir yere gidiyor mu diye soruyorum. Şoför böyle yapıyor. Bizde mesela Kazakistan'da böyle yapmak o tekrarla söyle ne diyorsun demek. Bir daha söylüyor. Evet ama burada bu yok demek. Onu ben anlamıyordum. Tekrarla soruyordum aynı soruyu. Bu biraz zorluktu. Bir taraftan adet tarafından çok benzer şeyler var mesela.
yaşlılara saygı, küçüklere sevgi vermek. Bu da bizim Kazak adetlerinde çok yaygın. Böyle çok farklılık görmüyorum. Tabii ki siz doğru diyorsunuz. Özlem var, akrabalar, arkadaşlar çok uzakta oldu. Bir de kendi ülkemizde iş yaptık, buraya gelince birden öğrenci olduk. Bu da biraz zorluk veriyor. Ama genelde Türkiye'de ben çok mutluyum. Tabii ki. Türk ülkesi olduğu için bizde o kadar da farklılıklar olmuyor. Yani kültüre biraz daha yakınız. Dilimizde biraz benzer. Ama tabii o özlem kısmı önemli. O özlem her zaman oluyor. Peki sizde nasıl oldu? Yabancı bir ülkede Türkçe öğrenme, Tamam. dil konusu, Şey- insanlarla anlaşma Tamam zor hocam. mu geçti? Ya, o kadar zor değil ama ilginç şeyler çok oldu. Mesela hocam şimdi ilk ayda ben buraya geldim ya ben sadece merhaba ve anlamadım bildim. Gerçekten sadece her yerde kullandım merhaba anlamadım. Ama tabii ki yavaş yavaş hocalar da çok iyidir, o da bana çok yardım etti, arkadaşlar da çok yardım etti. Alışmak o kadar problem değildi. Ancak siz dediniz ya özlemek için hangi şeyler var? Bence ben buraya gelirken yemek ve ailemle çok özlüyorum Özlüyorsunuz, tabii evet. ki. Yemekler bizde çok farklı. Bizde Nedir o farklılıklar? hocam bizde çok baharatlı yemek var. Burada da tabii ki arkadaşlar diyor ki burada çok baharat kullanıyor ama özür dilerim. Bence o kadar baharatlı değil. Size küçük bir hikayesi paylaşmak istiyorum. Tabii ki buyurun. Biz geçen yıl biz bir yeri topladık ve yemek falan için biz dedik ya biz yemek pişireceğiz. Türk arkadaşlara biz davet ettik. Biz biryani pişirdik. Biryani bizde bir pilav gibi bir şey var ama çok baharatlı ve etli pilav. Sizin mutfağınıza has bir yemek değil mi? Tabii böyle. Ve benim bir Türk arkadaş var. O gerçekten yemek yiyordu. Hep alıyordu. Hep nefesle alıyordu ama aynı zamanda o da dedi ya çok lezzetli. Ama Baharatlardan baharatlı evet ama açık konuşmak istiyorum. O gerçekten o kadar baharatlı değildir. Bizim için o orta ya da oradan daha düşük aşamadır. Ama ona göre o çok baharatlı. Bunun için söylüyorum biz yemek çok özlüyoruz Pakistan'da burada. Yemek kısmı anladık, tamam. Peki insanlarla alışma nasıl oldu? Sizin biraz farklı yani kültürünüz, konuşmanız bayağı bir farklı. Hocam ben İnsanlarla anlaşma konusunda nasıl yapıyorsunuz? İşaret dili mi yoksa başka bir şey mi? yok işte hocam ilginç bir şey var. Ben Suudi Arabistan'da gittim. Orada da benim bu gibi problem vardı çünkü onlar da sadece Arapça biliyordu. Ama orada mesela sen diyorsun ya nerelisin diyorsun ya Pakistanlıyım. Onlar diyor tamam. Ama burada sadece onlar diyor ya nerelisin? Ben diyorum Pakistanlıyım. Gerçekten %100 onlar samimi davranıyor. Sadece onlar biliyor tamam o Türkçe bilmiyor. Ama çünkü o Pakistanlı o zaman biz ona mutlaka yardım edeceğiz. Bu gibi bir şey var. Ben o çok bahsettim. Çok iyi bir şey bizim için. O zaman kişilere göre alışmak o kadar zor değil Pakistanlılar için Türkiye'de bence. Yani insanlar yardım ediyorlar. Tabii yardım ediyor ve sıcak davranıyor. Peki üniversitede nasıl oldu? Üniversitede öyle bir sıkıntın oldu mu? Dil açısından. Dile göre Evet. o kadar değil. Tabii ki kelimeler var çünkü benim mühendislik bölüm var ya. O zaman tabii ki kelimeler farklı var çünkü Türkler bazı İngilizce ona çeviriyor ya. O zaman problem vardı ama hocalar biliyordu. Onlar biliyordu mesela o akademi Türkçe bilmiyor. Bize yardım etti onlar. Türkçeyi nerede öğrendin? Gazi Üniversitesi Tomer'de evet. Zor gitmedi diyorsun. Şimdi iyi oluyor elhamdülillah. Ben o zaman Peki bir sorum olacak size. Nasıl düşünüyorsunuz? Türk dışında, yurt dışında eğitim almanın avantajları nedir? Veya dezavantajları nedir? Sizden alayım soruma cevap. Türkiye'de eğitim almanın avantajları ve dezavantajları. Türkiye demeyelim. Yani genel olarak yurt dışında. Benim için bu benim ikinci tecrübem yurt dışında eğitim almanın. İlk tecrübem İspanya'daydı. Şimdi de Türkiye'deyim. İlk olarak benim için saat farkı çok dezavantaj oluyor. Çünkü mesela burada akşam oluyor, evdeki akrabalarla, annemle, babamla konuşmak isterim. Ama orada gece oluyor. Çok böyle saatini çok dikkat etmem lazım. Mesela şimdi 3 saat fark var. Önceden daha çoktu İspanya'dayken.
Bu dezavantaj diyebilirim, böyle çok uzak olduğu. Avantajları tabii ki çok. Buradan mesela uzman olarak çıktıktan sonra kendi ülkende iş bulması daha kolay olur. Dil çok bir büyük avantaj olacak. Çünkü Yeni bir dil öğreniyorsun. tabii ki burada öğrendiğin dili bu aynı seviyede Kazakistan'da öğrenmek biraz zor olurdu. Bir de böyle bir avantajları var. Mesela Türkiye burslusu olarak çok böyle farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışıyorum. Mesela tam o ülkeden gelen öğrencinin uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak o ülkeden gelen öğrenciden samimi onun düşüncelerini alabilirim. Mesela Filistin olsun, Pakistan olsun, Afganistan olsun farklı farklı konularda kolayca konuşabilirsin. Tam Ortam güzeldir diyorsun. Ortam çok güzel oluyor. Evet, avantajlar çok çok oluyor. Peki sen nasıl buluyorsun yani? Hocam disadvantajdan ben başlayacağım. Avantajdan başlayalım. Ya doğru diyorsunuz ama disadvantaj çünkü az ya bunun için soruyorum. Tamam. Az şeyler önce soracağım ve uzun şeyler sonra soracağım. Disadvantaj hocam en bence problemli bu gibi şey var çünkü siz aileden uzak yerde kalıyorsunuz ya. Genel olarak özlem Evet. doğru. Ve ülkeye göre o şey değiştiriyor. Çünkü eğer bir kişi örnek veriyorum Batı ülkede yaşarsa o zaman onun için bence İslami ülke yaşamaya göre biraz zor olacak. Çünkü orada yemekte problem var, halal haramda problemi var. Ve mescid de bulmak çok zor olacak. Her yerde mescid de değil. Bu gibi problem olacak. Bunun için söylüyorum, yurt dışında okumak için en önemli şey ülkeyi seçmek. Eğer siz uygun ülke seçerseniz o zaman o kadar problem değil bence. Ama o avantaj bana göre. Disadvantaj. Avantajlar ne? Avantajlar çok hocam. Yeni kültüre bilmek için şans oluyor ve yeni dil, mesela Türkiye'de biz gelirken yeni dil biz öğrendik. Eğer bir kişi dil öğrenirse o zaman yeni kültür öğreniyor. Tabii. O zaman iki avantaj var. Başka şey burada gelirken çünkü ben Pakistan'dan geldim benim için biraz avantajlı bir şey var. Ben bakıyorum tamam gelişmiş bir ülke böyle. Tamam bu şeyler Türkiye'de çok iyi oluyor. Tamam ben de Pakistan'a giderken inşallah bu gibi şeyler başka arkadaşlara paylaşmak istiyorum. Ama Pakistan'a otururken o kadar ben başka arkadaş ile tanışmayacağım belki mümkün değildi. Dili yerinde öğreniyorsun. Evet. Bu o çok bence. önemli. Doğru. Kültürü, dili yerinde öğreniyorsun. Doğru. Evet. %100 doğru. Peki, Türk eğitim sisteminde eğitim alıyorsunuz, doktora öğrencisiniz, akademik eğitimi artık devam ediyorsunuz, belli bir yere kadar ilerlemişsiniz. Şöyle bir soru soracağım, Türk eğitim sistemini nasıl buluyorsunuz? Yani Türk eğitim sisteminin artıları nelerdir size göre? Senden alayım. Bana göre Türk eğitim sisteminin böyle bir artılar var. Mesela benim üniversitem Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Uluslararası İlişkiler bölümünde doktorayız. Burada da profesörler ile ilişkiler çok sıcak oluyor. Mesela kolayca sorular çıkınca kolayca yazarak veya arayarak iletişime gelebiliriz. Birden direkt sorular koyabiliriz. Böyle bir kolay ilişkiler var burada. İletişim kolay. Evet. Çünkü profesörler hep yakın davranıyor. Mesela anlayışlı davranıyorlar. Eğitim sistemi olarak, genel olarak mesela balon sistemi var. Kazakistan'da da aynı sistem. Benim yaptığım yüksek lisans ve lisans sisteminden böyle bir fark görmüyorum. Sadece böyle insan arasındaki davranışlarda fark var. Daha iyi insan ilişkilerini burada buluyorum eğitim sisteminde. Evet sayın seyirciler, kısa bir reklam molası vereceğiz. Daha sonra yeniden karşınızdayız.
Evet sayın izleyiciler, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın öğrenciler, peki Türkiye denilince aklınıza neler geliyor? Kısaca bilgi vermek gerekirse neler söylemek istersiniz? Sorum her ikinize. Önce Kalikaş senden alayım cevap. Benim için Türkiye derken ilk önce İstanbul aklıma geliyor. Martılar, simit, Taksim. İstanbul deyince büyük bir zengin kültür geliyor. Mevlana, Konya. Tabii ki de Gittin mi Konya'ya? hala gitmedim, kısmet Ben olmadı. gittim. Bu yakınlarda Konya'ya gittim. Öyle bir fırsatımız oldu. Konya hakikaten güzel bir şehir yani. Kültürüyle, tarihsel açısından yani çok süper bir şehir. Çok isterim gitmeyi. İnşallah kısmet olursa yakın zamanlarda gideceğim. Bir de Türkiye deyince daha aklıma Antalya geliyor. Bütün Turistik bir şehir. turistik şehirleri geliyor. Çünkü üç tarafında da deniz olan böyle bir ülke bir cennet gibi geliyor. Siz doğru dediniz ilk başta. Çünkü yere ne atarsan da o çıkar oradan. Öyle düşünceler geliyor bana Türkiye deyince. Peki sizin aklınıza neler geliyor? Hocam o çok iyi cevap verdi. Benim de aklımda takriben aynı bir şey geliyordu. Tabii ki Bir Türkiye... yabancıya, özür dilerim, bir yabancıya Türkiye'yi anlatıyorsunuz. Ha. Ama çok kısa bir şekilde anlatmanız Tamam gerekiyor. tamam O zaman- bir iki cümle sadece kullanacağım. Evet. Türkiye söylerken aklıma en büyük imparator geliyor eski zamanda. Tabii ki İstanbul geliyor ve Konya geliyor genellikle. Çünkü Konya içinde Mevlana'nın mazarı da var ve Pakistan için biraz avantajlı var çünkü onun yanında Muhammed İkbal'ın hayali mazarı da var. Evet. Çünkü Muhammed İkbal onun hayali öğrencisi gibi. Bunun için bizim için o daha samimi bir yer. O zaman kısaca ben size anlattım. Konya'yı anlatırsınız, Sa- anlatıyorsunuz yok. ama şu an. Yok sadece Konya dediniz ya, dedim ya Türkiye söylerken İstanbul, Büyük İmparator ve Konya geliyor. Evet. Ve şiş kebap geliyor. Peki kültürle alakalı neler biliyorsunuz? Yani Türkiye has olan neler var, neler meşhur? Benim Hangileri için söyleyebilirsiniz? Türkiye kültürü derken bu Türkiye yemeği. Çünkü Türkiye'nin her bölgesinin kendi bir farklı yemeği var, kendi bir meşhur yemeği var. Bir de çok lezzetli yemekleri var, yöresel çok lezzetli yemekler. Mesela içli köfte diyelim, mantı diyelim, bulgur pilavı diyelim. Tabii. Mesela çok güzel yemekler var. Dönerlerinden Dö- vazgeçilmez ya. Dönerleri de var tabii ki. Kebaplar var. Tabii ki birden gidip yemek yiyebiliriz şimdi diyelim. Öyle kültür deyince, Türkiye deyince yemek de tabii ki birden aklımıza geliyor. Künefe seviyor musunuz? Künefe, evet Türk tatlılarını çok severim. Künefe de bütün baklavalarını da çok seviyorum. Tabii. Peki. Yani bana kültüre göre Türkiye'de en önemli şey benim için mimarlık. Buradaki eski binalar var ve mescitler, camiler var. O bakarken çok iyi bir şey ediyor. Ne kadar iyi mimarlık gibi bir şey var. Ayrıca tabii ki yemekler de var. Burada ben tatlı şeyler çok seviyorum. Baklava bizde yok. Bunun için baklava ben burada çok beğeniyorum. Ve baklavada çok farklı türü var. Gerçekten benim... Türleri çok Ha, tabii. tabii. Pastaneye giderken sen bakıyorsunuz ya o kadar uzun masa var. Bu baklava, şu baklava, farklı baklava. Siz şaşırıyorsunuz ya ben hangisini seçeceğim? Bu kadar tür. O kadar farklı türlü var. Geleneklerle ilgili gördüğünüz farklılıklar var mı? Yani Türkiye ile kendi ülkenizi karşılaştırdığınızda gelenek olarak neyi farklı buluyorsunuz? Benim için düğün gelenekleri çok farklı geldi. Bizde mesela kız tarafından kız uzatı ve erkek tarafından büyük düğün oluyor, iki düğün oluyor. Burada da kına gecesi oluyormuş kız tarafından ve erkek tarafından da davul zurnalı büyük bir düğünler oluyor. Davul zurna benim için tabii ki bir çok farklı gelenek olarak geldi.
Bir de Pardon, çok özür dilerim. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de evlilik yapmışsınız. Peki sizin düğünleriniz nasıl oldu? bizim düğün tam geleneksel düğün oldu. Çok Kahramanmaraş'ta geçti. Davul zurnalı oldu. Şaşırdınız Bir değil de mi? evet çok dans ettiler akrabalarımız. Ben kendi düğünümüzde kendimi bir turist hissettim. Doğrusunu söyleyeyim. Benim için her şey çok ilginç Neden geliyordu. siz dans etmediniz mi? Dans ettim evet. Hep eşimden şimdi ne yapacağız, şimdi ne yapacağız diye soruyordum. Çünkü Tabii, her yabancı olunca öyle oluyor. evet, her adımım benim için çok böyle ilginç ve güzel geliyordu. Her şey böyle kendi başından geçirmek çok bir güzel tecrübe oldu benim için. Şu an ben bir şey anlatayım. Mesela benim çok ilgimi çeken bir şey vardır burada. Bayramlarda büyüklerin elinden öpüyorsun. Sana para veriyor. Keşke diyorum bizim de ülkemizde böyle bir şey olsaydı. Bizde bu gibi bir şey var hocam. Var mı sizde Evet. böyle? Ama bir şey? okumuyoruz. Sadece biz seviyoruz ya, onlar bize para veriyor o zaman. Para kısmı önemli ama. Ha, Çok tabii doğru. Peki sizde başka bir farklılıklar var mı? Türkiye kültüre göre. Evet. Ya hocam onun dediğim gibi düğün bizde farklı. Bizde Düğün. çok farklı. Gerçekten çok Nasıl farklı. yapıyorsunuz Ya düğünlerinizi? hocam bilmiyorum nasıl anlatacağım. O kadar farklı ki şeyimizde kadınlar var hocam. Onlar o kadar jewelry gibi makyaj yapıyor ve uzun kıyafetler kullanıyor. O kadar ağırlı ki bilmiyorum onlar nasıl yürüyor. Ve başka bizde aynen onun gibi dans Altın gibi şeyler önemli oluyor. mi sizin düğünlerde? Maalesef önemli. Ben maalesef diyorum çünkü o da iyi bir sistem değil. Belki bazı adamlar bana soracak sen neden böyle söylüyorsun? Hayır Evet, bizde doğru. de var. Yok ben Evet. maalesef diyorum. Maalesef söylerken ben diyorum belki bazıları soracak neden sen maalesef diyorsun? Neden? Çünkü bir beysin, sen de bir altın alman gerekiyor. %100 doğru. Sizi çok iyi anlıyorum. %100 doğru. Evet sayın öğrenciler. Peki, söylediğiniz gibi Türkiye burslarıyla gelmişsiniz Türkiye'ye. Türkiye burslarının size sağladığı imkanlar hangilerdir? Sizin için hangi avantajları sunuyor? Bununla ilgili samimi görüşlerinizi almak isterdim. Buyurun. Benim için Türkiye bursları ve Türkiye burslusu olmak bir gurur. Çünkü ne kadar öğrencilerle tanışıyorum burada Türkiye bursları ülkelerden en iyi öğrencileri getirecek Kaliteli oluyor. öğrenci. Çok kaliteli bir öğrenciler geliyor buraya. Ve onlarla tanışırken, konuşurken o kadar zengin bir kültürle tanışıyorum ki kendimi de Türkiye burslusu olarak çok gurur tutuyorum. Bir de Türkiye bursları çok imkanlar sağlıyor. Mesela akademik faaliyetler oluyor, gezi fırsatları oluyor, farklı Türkiye etkinlikler oluyor. Türkiye'de olarak Türkiye'nin en güzel şehirlerini geziler sunuyorlar Evet. Türkiye bursları. Bir de çok güzel mekanları var Türkiye burslarının kendi mekanları. Oraya gelip çalışabilirsin, okumalarını da yapabilirsin. Farklı etkinliklerle oluyor. Mesela Dünya Mutfağı Günleri oluyor. Evet. Çok güzel imkanlar sunuyor aslında Türkiye bursları. Mesela burada kalırken Ankara'da özellikle kalırken kolayca milletvekilleriyle de konuşabilirsin, istediğin sorular koyabilirsin. Burada İletişim de daha kolay. Evet. Kolayca mesela Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne gidip geziye de gidebilirsin. Böyle bir fırsatlar çok Türkiye burslarını veren. Peki, Fatih sen nasıl düşünüyorsun? Hocam bizde de biraz gururlu gibi bir şey var, gurur diyor. Çünkü biz 200 milyon kişiyiz elhamdülillah Pakistan'da. Ama genellikle her yılda YTB sadece 200 Öğrenci kişiye alıyor. evet öğrenci alıyor. O zaman siz kendini düşüneceksiniz. 200 milyondan 200 kişi alıyor onlar. O zaman tabii ki iyi Çok bir şanslı olman çok gerekiyor. elhamdülillah evet. Aynı zamanda da çok kapasiteli olman gerekiyor. Belki inşallah iyi yapacağız biz. Ayrıca YTB bize yardım ediyor gerçekten. Seminer için bize yer bize veriyor ve reklam için bize yardım ediyor. Seminerler ve derneği onlar hepsi o bize yardım ediyor. Ayrıca en önemli şey onlar gezmek için tüm Türkiye'de bize getiriyor. Bazı zaman Antalya'ya gidiyor,
Konya size de bir iki üç gün önce gitti değil mi? Dün gittiniz. Ha dün siz Evet. dönün oradan. Bunlarda iyi avantajlı bir şey var. En önemli şey o bize ücretsiz Türkçe öğrenmek için bize Çok önemli çok kısmı o. önemli. Doğru. Bir sene, Tabii, bir tabii. sene Çünkü Türkçe siz öğreniyorsunuz. çünkü demek. siz başka bir kültürden dili öğrenmek istiyorsunuz ama o ülkeye gidersin ondan sonra siz öğreniyorsunuz. Tabii, O zaman bence çok iyi bir şey, avantajlı bir şey. evet. O tabii bize yardım ediyor. Ve bunlarına biz çok size sağ olun Teşekkür- söylüyoruz, teşekkür ederiz Teşekkür söylüyoruz. ediyorsunuz, evet. Peki üniversite dışında neler yapıyorsunuz? Böyle sosyal faaliyetler yapıyor musunuz? Üniversite dışında YTB'nin sunduğu sosyal faaliyetlerinin farklı. Mesela Onların dışında ne yapıyorsunuz? onların hepsine katılıyoruz, çoğuna katılıyoruz. Onun dışında mesela ben şarkı söylemeyi severim. Bir de çok profesyonel şarkıcı değilim ama onu severim. Bir de böyle Böyle oluyor mu psikolojik faaliyetler yani? Şarkı falan yapıyor musunuz? mesela arkadaşlarla şeye gidebiliriz diyelim, karaoke falana gidilir. Ondan sonra kendim psikolojik egzersizler yapmayı severim. Art terapi yapıyorum. Arkadaşlarımızla art terapi yaptık. Mesela geçen sene 2018'de yaptık. Bir de 6 kız yapmıştık ve hepimizin de hayatımız çok değişti diyebilirim. Ne gibi değişti? Mesela bana gelirsek evlendim. Çok iyi. Ba- Allah mutlu etsin. Teşekkürler. Başkaları da başka kendi hayatlarına göre istediklerini yapabilirler. Böyle bir art terapi geçtikten sonra. Aslında üniversite dışında böyle sosyal faaliyetler kendini geliştirme için çok iyi araç oluyor. Yani iyi şekilde kullanabilirsen tabii ki güzel fırsatlar sunabiliyor. Peki sizde nasıl oldu? Üniversite dışında yaptığınız faaliyetlerin etkisi var mı şu an Hocam, size? Açık söyleyeceğim. Buyurun. Ben gerçekten sokağa gidiyorum ve caddeye gidiyorum sadece konuşmak için. Çünkü ben böyle de ben dil öğrendim. En önemli şey öğrenmek için siz dükana gidiyorsun, müşteriyle konuşuyorsunuz. Ondan belki yanlış da Türkçe de konuşuyorsunuz ve o size belki düzeleceksin onlar. Bu gibi şeyler olacak. Ben genellikle sadece geziyorum, yürüyorum Türkiye'de. Ankara'da, Türkiye diyorum pardon. Ankara'da yürüyorum sadece. O kadar maalesef ben hoca gibi ben şarkı falan bilmiyorum, dans falan da bilmiyorum. Bunun için sadece yürüyorum. Artık uzun süredir Ankara'da yaşıyorsun. Evet, 3 yıl benim. Böyle ki sen de artık Ankaralısın. Peki Ankaralı olmak nasıl bir duygu? Ankara'da yaşamak nasıl bir duygu? Ankara'da yaşamak ben onun lehçesi öğrenmek istiyorum. Bunun için ben genellikle Ankaralı ve kardeş diyorum. Ben de biraz alışıyorum ya. Ama sadece şimdi o kadar biliyorum ama yavaş yavaş ben düşünüyorum Ankara'da yaşarken Ankara lehçesi öğrenmek çok önemli. Bunun için sokağa gidiyorum, caddeye gidiyorum öğrenmek için, konuşmak için. Evet. Böyle Ankara'da. Sayın öğrenciler, programımıza ayrılan zaman çok azaldı. Son olarak bir soru soracağım. Tabii ki ailelerinizden uzaksınız. Sonda ailelerinize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bir senden alayım. Aileme büyük Pardon, çok öyle bir şey söyleyin ki özlemesinler. tabii ki özlüyor da ama bunu söylemeni özleyecek. Aileme büyük selamlar söyleyeceğim. İlk önce şimdi bir teyzem çok ağır durumda. Ona da acil şifalar dilerim. Allah şifa versin. Kardeşime, anneme, babama çok büyük selamlar söylerim. Selamlar söylüyorsun. Evet. Peki siz? Ben de aynı aileme selamünaleyküm söylemek istiyorum. Ama sadece bir dakika alacağım. Bugün Kashmir günü de var. Özür dilerim soruyorum. Bizim için de çok iyi bir günü. Çünkü Ağustos oldu. Ağustos'tan burada kadar hal Hindistan orada curfew gibi şey yapıyor. Hep kapalı, internet kapalı. Bunun için kendime Kashmir arkadaşlarıma ve kardeşlerime de selam söylemek istiyorum. Ve ona söylemek istiyorum siz yalnız değilsiniz. Pakistan ve Türkiye kardeşiz. Biz yanındayız sizin. Ve Türkiye biz çok teşekkür ederiz söylemek istiyoruz. Çünkü o
Kaşmir konu hakkında bize çok yardım etti ve bize Her çok zaman. destek verdi. Her zaman verdi ama özellikle bu konuda çok destek verdi. Bunun için en önemli şey o ve Türklere çok sağ olun ve size Teşekkür çok sağ olun ederiz. burada Teşekkür davet ederiz. verdiğin için. Evet. O kadar. Sayın öğrenciler, programımıza katıldığımız için sizlere teşekkür ederiz Çok ve sağ olun. umarım aldığımız eğitim kendi ülkeleriniz için, sizin için faydalı olur ve toplum için faydalı bireyler olursunuz. İnşallah. Çok sağ olun. Sayın izleyiciler, böylelikle bu haftaki yayınımızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni haftada görüşmek üzere, hoşça kalınız.